21 Mayıs 2019'da ne lisenin önündeyiz, ne meydandayız, ne de konsolosluğun önündeyiz, ne de Oda Kule'nin oradayız. Oda Kule'nin arka tarafında İstiklal Caddesi'nin bir arka sokağında minik bir kalabalık toplanmış durumda. Bu büyük ihtimal artık ülkenin geldiği güvenlik sorunuyla da alakalı alınmış bir önlem olabilir diye düşünüyoruz. Bu konuyla alakalı kimler neler düşünüyor aslında onu da merak ediyoruz. Halkın fikirlerini de bu yönde almaya çalışacağız. Evet, bu sene yine 21 Mayıs'ta bu sefer İstiklal Caddesi'nde değil civarında kaldık. İlk başlarda işte Taksim'de buluşulup konsolosluğa yürünüyordu. Sonra lisenin önünde buluşup konsolosluğa yürünüyordu. Sonra Oda Kulesi'nin önünde buluşup konsolosluğa yüründü. Şimdi Oda Kulesi'nin arkasında muhatabın karşısında değil de biraz çaprazında kalmış gibi bir şey oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İstanbul'un son zamanlarda yaşadığı bir güvenlik sorunu mu, yoksa bu tarafta yapılan Rusya ile ilişkileri de göz önüne alacak olursak sizce bu durumu neden yaşıyoruz ve burada yapmak yerine başka bir reaksiyon gösterilebilir miydi sizce? Şimdi tabii ki bunun İstanbul'un güvenlik sorunuyla doğrudan ilgisi olduğunu sanmıyorum. Soykırım eylemlerine mevcut iktidarın izin vermesi o anda Rusya ile ilişkilerinin düzeyi belirliyor. Nereye kadar izin vereceklerini. Bildiğiniz gibi birkaç anma önce konsolosluğa kadar yürünmesine izin verilmişti. O zaman ilişkiler kötüydü. Ya bence yani eğer soykırımla ilgili bir talebimiz olacaksa bunu İstanbul'un kalbinden yapmak isteriz biz Çerkezler. Ve bu talebin karşılıksız kalması çok üzücü. Çünkü bu zamana kadar yapılan soykırım eylemlerinde hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadı. Hepsi barışçıl eylemlerdi. Buna rağmen bunun yapılması tamamen Rusya ile bir kötü olmama endişesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki geçenlerde 18 Mayıs'ta Kefken'de bir anma oldu. Bugün burada var ve bugün yine saat 7'de Kartal'da Anıt'ta bir çelenk bırakma, orada da bir anma oldu. Sizce bu bir çok bağışlılık mı, yoksa bir zenginlik olarak farklı yerlerden çıkan seslerin bir zenginliği olarak görebilir miyiz sizce? Valla açıkçası çok derinlemesine ayrılıklarla ilgili fikrim yok. Ancak bunun başka boyutları olduğunu düşünüyorum. Yani farklı anmalar olabilir ama en azından en kalabalık anmanın muhatabın yüzüne karşı konsolosluğa en yakın yerde olması ile ilgili ortak bir karar alınabilirdi. Bu karar bir türlü alınamıyor. İnşallah yakında alınır. Çünkü sesimizin daha güçlü olması lazım dünyaya bu soykırımı duyurmak için. Bu güç de kalabalıktan da geçiyor bir yandan. O yüzden bu soykırımın muhatabının Rusya olduğunu söylemeden bir soykırımdan bahsetmek, bununla ilgili bir talebi olmadan sadece ağıt yakmanın kıymetli olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki üzerinden 155 sene geçmiş bir olaydan da anma, yani ağıttan ziyade artık somut taleplerin dile getirilmesi, daha kuvvetli hale gelmesini düşünüyorum ben. Sizin Tabii yani biz Çerkesler olarak bir kere en başta soykırımın muhatabı Rusya tarafından kabul edilmesini istiyoruz. Çünkü soykırımı inkar eden her politika bizim gerçekten çok derinden yaralıyor. İkinci olarak da ana vatanımızla daha iyi ilişkiler kurabilmek için şu anda o topraklarda mevcut olan Rusya devletinden ikinci bir vatandaşlık istiyoruz ki ana vatanımızda kalan akrabalarımızla daha rahat iletişim kuralım. Onun haricinde tabii ki şunu da bu vesileyle vurgulamak isterim. Adigece ve Abazaca Birleşmiş Milletler tarafından dünyada yok olmakta olan diller arasında sayılıyor. Dünyadaki en kalabalık Adige nüfus da Türkiye'de yaşıyor. Bu anlamda bu özellikle Adigece ve Abazaca'nın yok olmaması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devreye girmesi ve bununla ilgili önlemler alması lazım. Dediğin gibi bunlar yok olmakta olan diller olduğu için ve en fazla nüfus da Türkiye'de olduğu için bu sadece Türkiye'de yaşayan Adigelere karşı değil, dünyanın ortak kültür mirasına karşı bir borcudur ülkenin. Bu konuda da hassasiyet talebimiz var. çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki yıllarda da daha demokratik, daha istediğimizi yapabildiğimiz etkinlikler olur. Umarım her şey daha güzel olur. İnşallah. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Protestolara veya anmalara katılıyor musunuz? Daha önce de katıldınız. Her sene katılıyorum. Türkiye'de katılıyorum. Burada katılmıyorsam muhakkak İsrail'de katılıyorum. Veyahut da Kafkasya'da katılıyorum. İstanbul çok büyük bir yer. Ne kadar çok alanda bunu yaparsak o kadar iyi. Bu sesin duyulması gerekiyor artık. Bence biraz daha fazla gösterilebilirdi ama belki hazırlıksız yakalanmış olabiliriz ama hiç fark etmez. O protesto gitmesi gereken yere gidiyor. Merak etmeyin, gidiyor. Protesto belki sadece bağırarak çağırarak olmamalı. Biraz daha
yaratıcı olmamız gerekiyor artık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tabii bütün bu önce protesto yapabiliyoruz. Böyle bir yasal bize zemin sağladılar. Ama onun dışında istediğimiz gibi yapılmamasının muhtemelen altındaki nedenlere bakmak lazım. Bir güvenlik nedeni vardır muhtemelen. İkincisi biliyorsunuz dış politika günümüzde iç politikaya da inanılmaz derecede yön veriyor. Şimdi Rusya ile Türkiye'nin arasındaki işte S-400'ler vesaire birçok mesele var. Muhtemelen ilişkileri de nezaket aşılabilir diye korkmuşlardır ki aslında biz hiçbir zaman nezaket sınırını aşmayan demokratik hakkını gerçekten büyük bir nezaket ve hukuk çerçevesinde gerçekleştiren bir halkız. Aslında bu anlamda biraz da sitem göndermemiz gerekir yetkililere. Kendilerine göre herhangi altı dolu belki bizim bilmediğimiz nedenlerden dolayı izin vermemiş olabilirler ama biz gerçekten sesimizi buradan da yani ne kadar önü kesilse bile buradan da oraya gönderebildiğimizi düşünüyorum. Bizim Çerkeslerin şunu bilmesi gerekiyor: bir arada durmayı, bir arada durup mesela fikir ve politika üretmek, bizde politika üretebilmek, yani bir kültürü devam ettirebilmeniz için, bir birlikteliği devam ettirebilmeniz için politikalar üretmeniz, asimilasyonun önüne geçebilmeniz için politikalar üretebilmeniz gerekir. Bu nedenden ötürü yani bir arada olmanın daha önemli olduğuna, Kefkene'de gideceksek birlikte gidelim, Kartal'da da yapacaksak birlikte yapalım, burada da yapacaksak birlikte yapalım. Atıyorum bu 21'i, 22'si, 23'ü olarak kutlanabilir. İlla 21 evet sembolik bir gün. Evet bunu kutlayalım ama birlikte kutlayalım. Ben hep küresel masada da şunu görüyorum: böl, yönet, manipülasyon çok kuvvetli geliyor. Özellikle yapay zeka insanları inanılmaz derecede farklı yerlere sürükleyebiliyor. Tüm bunlara karşı durabilmek için bir arada olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Adı Gesip Sezen, Borop Sova. Var